Türk sinemasının bütün kahrını çekmiş gizli kahramanlardan biri. Yumruk atan jönler kadar bir yumrukla pencereden çıkanların da değerinin bilinmesi gerektiğini söyleyen bir emektar. 400'ün üzerinde filmde yer alan Yeşilçam'ın rekortmen karakter oyuncularından biri Süheyl Eğriboz'un yaşam öyküsü sizlerle. 17 Haziran 1927 tarihinde Balıkesir Gönen'de doğmuştur Süheyl Eğriboz. Babası Necat Film'in sahibi Necat Eğriboz'dur. Çocukluğu ve gençliği İstanbul Mercan'da geçmiştir. İstanbul Pertevniya Lisesi'nde okudu. 1946-1948 yılları arasında yüzme ihtisasta yüzücülük yaptı. Sinemaya 1951 yılında Sami Ayanoğlu'nun yönettiği İstanbul'un Fethinde oynayarak girdi. Muharrem Karaca ve Ses Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Bir süre sonra tiyatrodan ayrılarak sinema oyunculuğunu devam ettirdi. İlerleyen yıllarda sinemanın yanı sıra fotoromanlarda, TV dizilerinde roller aldı. Kötü adam rolleriyle tanındı. Filmlerde yediği dayak kadar oynadığı karakterlerden dolayı da sokakta dayak yiyen oyunculardan biri oldu. Yaklaşık 400'e yakın filmde oynayarak Yeşilçam'da en çok rol alan 8. oyuncu unvanına sahiptir. Sinemada 60 yıldan fazla bir zaman geçiren Süheyl Eğriboz, Yeşilçam'ın her türlü sıkıntısını yaşayan bir tanıktır denilebilir. Star sistemi denilen değirmenin çarkları arasında ezilen ve çabaları adeta göz ardı edilen gerçek sinema emekçilerinden biridir. Yardımcı oyuncu rollerini aldığı için genelde dayak yiyen ve hep kötü adamların yanında dolaşan ve kötülük yapan karakterleri canlandırırdı. Cüneyt Arkın'dan en çok dayağı yiyen oyuncudur. Lakabı yaygın bir söylenti olan gençliğinde sütçülük yapmasından değil, 1978-1980 yılları arasında çekilen ve başrollerini oynadığı Sütçünün Rüyası, Sütçü Kıbrıs'ta, Sütçü ve Eşeği ile Sütçünün Çocukları isimli seri filmlerden gelmektedir. 3 kilo süte 5 kilo su kattım. Ah, ne? Aman hanım, ne yaptın? Sen sus. Bu işlere erkeğin aklı ermez. Sen sütünü satmaya bak. Peki. Sen sinirlenme sakın hanım. Rol aldığı birçok filmde tırnaklarını törpülemesiyle de ünlüdür. Rahmetli Erol Taş gibi Süheyl Eğriboz da filmlerde kötü adamı oynamanın cezasını halktan dayak yiyerek çekenlerdendir. Bu dayak olaylarından birini şöyle anlatıyor. Sene 1971. Hazreti Ömer'in Adaleti filmini çektik. Ben Hazreti Ömer karakterini namaz kılarken öldürüyorum. Bu film Düzce'nin Konuralp nahiyesinde oynamış. Biz de Ramazan bayramının 2. günü Konuralp'e gidiyoruz. Arabadan indim. Çantam elimde. Yusuf isminde bir arkadaşımla yürüyorum. 3-4 kişi önümü kesti. Ulan Hazreti Ömer'i öldürürsün ha diyerek üstüme çullandılar. Kafama da bir odun parçasıyla vurdular. İzmit 305 numaralı askeri hastanede kendime geldim. 18 dikiş atıldı kafama. 4-5 gün hastanede yattım. Bir de ilk zamanlar hanımla sokağa çıkamazdım. Sokakta insanlar bak yine düşürmüş bir kadını götürüyor derlerdi. Seni Allahümmel amin. Allahu Ekber. Kim bu cani? Namazı. Filmlerde kilit rollerde oynayıp setlerin ağır işlerini üstlenirler. Ama buna rağmen yine de bir başrol oyuncusu kadar tanınmadıklarını ve kazanmadıklarını açıkça dile getirip sinemanın emeklisi olmayacağını da sözlerine ekler Süheyl Eğriboz. Canlandırdığı karakterler ve yeteneği sayesinde Amerikan sinemasının yolu açılmış ancak eşinin rahatsızlığı nedeniyle aldığı teklifi reddetmek zorunda kalmış. 1969 yapımı Fosforlu Cevriyen filminde Cam Gözün Adamı, 1970 yapımı Şoför Nebahat'te Nebahat tarafından dövülen Nejat, Yarın Ağlayacağım filminde dili kesilen İlyas, Ali Baba ve Kırk Haramiler filminde Haramilerden Bilal, Battal Gazi'nin oğlunda Saksağan, Savun'un Battal Gazi Geliyor filminde Bıçamiroz, Kara Murat Fatih'in Fermanı filminde Angelo ve Karılar Koğuşu filminde Keşgardiyan Ali Seydi rolleri akılda kalan bazı filmleridir. Figüranlık ve karakter oyunculuğu, doğrusu nedir bunun? Figüran kime denir sorusuna Süheyl Eğriboz, figüranla karakter oyuncusunu karıştırmamak gerekir. Birçok oyuncu için Yeşilçam'ın figüranları denir. Figüran bir kahvede, kalabalıkta diyelim ki bir sandalyede oturan adamdır. Benim en ufak oyunumda bile bir aksiyon var. Aksiyon demekle şunu kastediyorum. Filmin anahtarıyımdır. Biz kurgunun anahtarıyız. Filmin tuzu biziz şeklinde cevap verir. Yeşilçam'da bir dönem yönetmenler hep aynı tarzda filmler çektiler. Oyuncuları da aynı tarz rollerde oynattılar. Kötü adamlıkla ün salan oyuncu bir yazgı gibi neredeyse her filmde kötü adam oynardı.
Süheyl Eğriboz da avantür filmlerin kötü adamı, kavgacı adamı oldu. Şimdi memnun olsam ne değişecek, olmasam ne değişecek ki? Biz böyle var olduk. Sinema aşkı bizi sürükledi bir yerlere der. Sinemaya başlamamı ve devam etmemi Osman Seden'e borçluyum. Beşiktaş Kulübü'nde karate çalışıyorum. Osman Seden orada film çekiyor. Mahir Özerdem diye bir arkadaş başrol oynuyor. Atraksiyon bir sahne var filmde. Sahneyi yapamadı. Ben güldüm. Osman Bey niye güldün dedi. Hocam basit bir sahne. Ben yaparım dedim. Onun dublörü oldum. O zamanın parasıyla bana Osman Seden 10 lira para verdi. Büyük para. Kartını da verdi. O zaman Perdevniyer Lisesi 2. sınıf talebesiyim. Akşam geldim. 10 lirayı babama verdim. Babam bu parayı nereden buldun diye çıkıştı. O zaman babamın aylığı 35 lira. Böyle işlere girme. Okuluna devam et dedi. Bir gün Beyoğlu'na çıktım. Elimi cebime attım. Tesadüfen Osman abinin kartı geldi. Onun bürosuna uğradım. Senin gibi bir arkadaşa ihtiyacımız var dedi. İtalyanlarla beraber 3 Yeşil Köpek diye bir film çekiyorlardı. Bana rol verdi. Orada da kiralık katil oynadı. Giriş o giriş oldu ve bir daha da çıkamadım sinemadan diyerek Yeşilçam'a girdiği zamanları anlatır. Cüneyt Arkın'ı ben yetiştirdim ama beni fersah fersah geçti diyor Süheyl Eğriboz. Avantür filmlerin unutulmaz oyuncusu Cüneyt Arkın sektördeki boşluğu görmüş ve kendini sirklerde geliştirerek aksiyon filmlerinin vazgeçilmez aktörü olmuştur. Red Kit mecmuaları vardı. Onları takip ederdik. O resimdeki hareketleri yapardık. Doğru dürüst ata binmeyi de Charles Bronson, Tony Curtis, Fikret Hakan, Salih Güney'in oynadığı Türk, İngiliz ve İtalyan ortak yapımı Paralı Askerler filminde öğrendim. Atlar İngiltere'den gelmişti. Hocamız John Wayne'in hocası. Biz usta olarak gittik. Adam bize siz ata binmesini değil atın üstünde durmasını bile bilmiyorsunuz dedi. Bizi ata binme konusunda eğittiler der. Uzun yıllar önce bir televizyon programında Cüneyt Arkın'la aynı ortamdayken söylediği laflardan dolayı Cüneyt Arkın'la arasının açıldığını dile getirir. Programda Cüneyt Bey yumruğu uzatır, camdan dışarı ben çıkarım. Ondan sonra helal olsun herife derler. Bir yumruk attı, adamı camdan fırlattı diye. Gel bir de camdan çıkana sor. Böyle söyleyince Cüneyt Arkın'la aramız bozuldu. Birkaç sene konuşmadık. Hakikaten Cüneyt ne yapardı? 20 kişiyi kılıçla öldürürdü. Sen asıl attan düşene sor demişti. Davulu biz çalarız, paraysa onlar toplar. Yani dayağı, yumruğu biz yedik, parayı onlar topladılar. Ne zaman 100 papelden fazla çarpsak elin ayağın titrer. Ben de titriyorum. Ama keyiften. Benimki öyle değil. Belki piyangodan çıktı. Toto'dan da olabilir. Telaşın ne? Belki. Buralardan tüysek iyi olur. Bir hatıramı nakledeyim. Charles Bronson'la 3 Yeşil Köpek filminde oynuyorum. Tarabi Oteli'nde iş paydos oldu. Süheyl arabayı getir de bir dolaşalım dedi. Arabam yok demeye utandım. Arabayı tamire çektim dedim. Adam demez mi? Senin bir tane mi araban var? Bu anısı bile Amerikan sinemasıyla Türk sineması arasındaki ekonomik farkı gözler önüne seriyor. Yeşilçam'dan hatıra kalan 9 kırık, boynunda kılıç izi, kırık bir burun ve sayısını hatırlamadığı çatlak var vücudunda. Gençliğini düşünürken ya da oynadığı bir filmi TV'de denk gelip seyrettiğinde oturup ağlıyorum diyor. O filmde birlikte oynadığımız arkadaşlardan çoğu bugün yok. Oturup ağladım. Bir benle Ahmet Mekin kalmışız. Hayatının son yıllarını Yeşilçam'dan kazandığı parayla aldığı evinin bahçesinde uğraşarak geçiren usta karakter oyuncusu Süheyl Eğriboz yine evinde bulunduğu sırada beynine giden 2 damardaki tıkanıklık nedeniyle Samatya İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp yoğun bakıma alındı. 2 ay boyunca tedavi gören Süheyl Eğriboz 10 Ocak 2014 tarihinde sabaha karşı öldü. Cenazesi Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedildi. Yılmaz Güney'den Cüneyt Arkın'a, Yılmaz Köksal'dan Kadir İnanır'a kadar bütün jönlerden yediği dayak sonucu oluşan kırıkları vardı. Ama vefasızlığın oluşturduğu kalp kırıklıkları hepsinden ağırdı onun için. Kıymetli sanatçımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.